Neden her şeyi üzerimize alıyoruz? Bazen bir mesaj geç gelir. Bazen bir arkadaşımız sessizleşir. Bazen biri bize biraz soğuk davranır. Ve biz hiç fark etmeden şunu düşünmeye başlarız. Acaba ben mi bir şey yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim? Beni sevmiyor mu artık? Aslında ortada somut bir kanıt yoktur. Ama yine de içimizde tanıdık bir his belirir. Her şeyi üzerimize alma alışkanlığı. Peki neden bunu yapıyoruz? Neden başkalarının ruh halini, davranışlarını, hatta hayatındaki problemleri bile kendimizle ilişkilendiriyoruz? Bugün günlük psikoloji perspektifinden bu sorunun cevabını birlikte inceleyeceğiz. 1. İnsan beyni belirsizliği sevmez. Beynimiz boşlukları doldurmak ister. Net olmayan durumlar zihnimizi rahatsız eder. Birinin neden mesafeli olduğunu bilmiyorsak, beyin hemen bir açıklama üretir. Ve çoğu zaman en kolay açıklama şudur: sebep benim. Çünkü dış dünyadaki karmaşıklığı anlamaktansa kendimizi merkeze koymak daha hızlıdır. Bu bir zayıflık değildir. Bu beynin belirsizlikle başa çıkma yöntemidir. 2. Çocuklukta öğrendiğimiz bir kalıp olabilir. Her şeyi üzerimize alma davranışı çoğu zaman çocuklukta şekillenir. Eğer büyürken sürekli eleştirildiysen, hatalar abartıldıysa, başkalarının duygularından sorumlu tutulduysan şunu öğrenmiş olabilirsin: bir şey yanlışsa kesin ben yapmışımdır. Çocuk zihni ortamı kontrol edemediği için kontrolü kendinde arar ve bu düşünce yetişkinliğe taşınır. Artık büyümüş olsam bile içindeki o küçük ses hala konuşur. 3. Empati ile aşırı sorumluluk karıştırılır. Empati güzel bir özelliktir ama bazen empati aşırı sorumluluğa dönüşür. Karşımızdakinin üzgün olduğunu fark ederiz ve hemen şunu düşünürüz: ben mi onu üzdüm? Benim yüzümden mi böyle? Oysa empati anlamaktır. Her şeyi üstlenmek değildir. Başkalarının duyguları her zaman bizim sorumluluğumuz değildir. Ama bunu ayırt etmek kolay değildir. 4. Kontrol yanılsaması bize güvenli gelir. Her şeyi üzerimize almak aslında gizli bir kontrol hissi verir. Çünkü eğer sorun bizden kaynaklanıyorsa düzeltilebilir gibi gelir. Ben değişirsem her şey düzelir. Ben daha dikkatli olursam sorun kalmaz. Bu düşünce gerçeği yansıtmasa bile bize geçici bir güven hissi verir. Ama aynı zamanda büyük bir yük bindirir. 5. Düşük özdeğer algısı bu döngüyü besler. Kendimizi yeterince değerli hissetmediğimizde olumsuzlukları sahiplenmeye daha yatkın oluruz. Biri ilgisizse ben yeterince iyi değilim. Biri uzaklaştıysa demek ki sevilmeye değmiyorum. Oysa gerçek şu: İnsanların davranışları çoğu zaman kendi iç dünyalarının yansımasıdır. Ama özdeğer düşük olduğunda bunu görmek zorlaşır. 6. Zihin kanıt aramadan hüküm verir. Her şeyi üzerimize aldığımızda şu soruyu nadiren sorarız: bunun gerçekten benimle ilgili olduğuna dair kanıtım var mı? Zihin çoğu zaman duyguyla karar verir, sonra mantıkla bunu haklı çıkarmaya çalışır. Sessizlik, suç. Mesafe, reddedilme. Yorgunluk, sevilmeme. Ama bunlar sadece yorumdur. Gerçek değil. 7. Bu alışkanlık bizi nasıl etkiler? Her şeyi üzerimize almak sürekli suçluluk hissettirebilir, kaygıyı arttırabilir, ilişkilerde yorucu bir döngü yaratabilir ve kendi ihtiyaçlarımızı geri plana iter. Ve zamanla şuna dönüşür: duygusal tükenmişlik. Çünkü insan her yükü taşıyamaz. Peki bu döngüyü nasıl fark ederiz? İlk adım farkındalıktır. Şunu yakalamaya çalış: şu an bir yorum mu yapıyorum yoksa bir gerçek mi var? Kendine şu soruları sor: bu durumun başka açıklamaları olabilir mi? Benim dışımda neler etkili olabilir? Herkesin duygusunu taşımak benim görevim mi? Bu sorular zihni yavaşlatır. 9. Kendinle daha şefkatli konuşmayı öğren. İç sesin sertse her şeyi üzerine alman daha olasıdır. O sesi biraz yumuşat. Her şey benim hatam olmak zorunda değil. Bunu bilmem mümkün değildi. Ben elimden geleni yaptım. Bu cümleler basit görünebilir ama tekrarlandıkça zihni yeniden şekillendirir. Ve 10. Unutma, her şey seninle ilgili değil. Bu cümle ilk başta rahatsız edici gelebilir ama aslında özgürleştiricidir.
İnsanlar kendi korkularıyla, kendi geçmişleriyle, kendi yorgunluklarıyla hareket ederler ve çoğu zaman seninle değil, kendileriyle meşguldürler. Her şeyi üzerimize almak zayıflık değil. Bu duyarlı olmanın ve anlamaya çalışmanın sonucudur. Ama yükü hafifletmek mümkün. Her düşünceye inanmak zorunda değilsin. Her duygunun sorumluluğu sende değil. Bazen en sağlıklı cümle şudur: bu benimle ilgili olamayabilir. Bir sonraki videoda zihninin sana oyun oynadığı başka bir psikoloji gerçeğini konuşacağız. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.